Merhabalar, Beraber Örelim YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere inci boncuklu kız bebek yeleğinin yapılışını anlatacağım. Daha önce sayfamda 1-1,5 yaşa olabilecek ölçüde çalışma yapmıştım. Daha büyük yaş için çok soruldu. O yüzden büyük yaş için bu videomda çalıştım. Bu yeleğim 3-4 yaşa olabilecek ölçüde. Diğer yaşlar için videomun içerisinde ayrıntılı bir şekilde sizlere anlatım yapacağım. Kaç yaşa nasıl örmeniz gerektiğini videonun içerisinde sizlerle paylaşacağım. Yeleğimin uzunluğunu sizlere vereyim. Şu şekilde yeleğimin uzunluğu 40 santim uzunluğunda. Eni ise şu şekilde 31 santim genişliğinde. Yeleğim için ben lif ipi kullandım. İstediğiniz markada lif ipi kullanabilirsiniz. Bazı markaların lif ipleri kalın oluyor. Onları biraz böyle esneterek örerseniz roba kısmı daha güzel düşüyor. Çok esnetmenize gerek yok. Şöyle hafif şekilde esneterek örerseniz roba kısmı daha güzel düşüyor. Eğer ki çok esnetirseniz bu sefer de ipiniz çok incelir. O yüzden güzel bir yelek çalışması olmaz. Dediğim gibi eğer ipiniz kalınsa hafif şekilde inceltebilirsiniz. 3 tane düğme yeri ben açtım. Sizler isterseniz aşağıya doğru düğme yerlerinizi açabilirsiniz. Ben ince düğme kullandım. Sizler de tercih ettiğiniz düğmeyi kullanabilirsiniz. İnci boncuk kullandım ben. 4 milim 4 milimlik inci boncuk kullandım. Sizler ahşap veya cam boncuk da tercih edebilirsiniz. Yeleğe ben zincir çekerek başladım. 41 tane kutucuk yaptım. Sonrasında roba kısmını 14 dilime ayırdım. Dilimlerimi büyüterek robamı ördüm. Sonrasında boncuklarımı ipime dizdim. Beden kısmındaki örümcek deseni modelimi ördüm. Bedenimi bitirdikten sonra en sonda yaka kısmını örerek yeleğimi bitirmiş oldum. Çok zevkli örülen bir yelek modeli. Yeleğimde ben 2,5 milim tığ kullandım. 2,10 milim tığ da kullanabilirsiniz. Eğer ki eliniz sıkı ise 3 milim tığ ile beraber yeleği örebilirsiniz. Yeleğimde ben şöyle dizim halinde 2,5 dizim inci boncuk kullandım. Toplamda ben 520 adet inci boncuk kullandım. Yeleğimde yaka kısmında 17 adet boncuk kullandım. Geri kalanını beden kısmında kullandım. Şimdi yeleğimizin arka kısmına bakalım. Arka kısmının görünümü de bu şekilde. Dediğim gibi çok zevkli örülen bir yelek modeli. Diğer yaş gruplarında ayrıntılı bir şekilde videonun içerisinde sizlerle paylaşacağım. Şimdi yeleğimizin yapımına geçelim. Modelimi yapmaya başlıyorum. Modelim için 2,5 milim tığ kullanacağım. Eğer ki eliniz sıkı ise 3 milim tığ kullanabilirsiniz. 2,10 milim tığ ile beraber de modeli örebilirsiniz. Lif ipi ile beraber sizlere anlatacağım. Pembe renk kullanıyorum. Sizler istediğiniz renkle beraber yeleği örebilirsiniz. 110 tane zincir çektim. 5 tane daha ilave ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane daha zincir çektim. Tığımın üzerine tel alıyorum. Hemen şurada parmağımla tutmuş olduğum zincirin içerisine batıyorum. Tel alıp geri çıkıyorum. 1, 2 de geri çıktım. 1, 2 tane zincir çektim. Tel alıyorum. 1, 2, 3. zincirimin içerisine batıyorum. Tel alıp geri çıkıyorum. 2 de geri çıkıyorum. Bu şekilde burada 41 tane kutucuk yapacağız. Zincirlerinizi fazla fazla çekebilirsiniz. Sonradan kalan zincirimizi burada kesebiliriz. Burada önemli olan zincir sayısına takılmamak. Fazla fazla zincir çekerek 41 kutucuk elde etmeliyiz. Bu 41 kutucuğu elde edebilmek için fazla fazla zincir çekebilirsiniz. 2 tane zincir çektim. 1, 2, 3. zincirimin içerisine
batıyorum. Tel alıp geri çıkıyorum. 1, 2 de geri çıktım. Bu şekilde sıra sonuna kadar 41 tane kutucuk yaparak sıramı tamamlayacağım. 41 tane kutucuğumu yaptım. Şurada fazla zinciriniz kalmışsa şu şekilde kesin. Şöyle tuttuğunuzda, şöyle çektiğinizde burayı şu şekilde ayarlamış oluyorsunuz. Yani fazla zincirinizi çekebilirsiniz. Önemli olan burada 41 tane kutucuk yapmamız. Kenarda 1, 2, 3 tane zincir çektim. Örneğimi çevirdim. Burada kenar pat için 7 tane trabzan yapacağım. Şu kutucuğun içerisine 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Sonra şu ortadaki direğin üzerine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Sonra tekrardan yandaki kutucuğun içerisine 2 tane trabzan yapıyorum. Sonra direğin üzerine bir tane trabzan yapıyorum. Kenardaki çekmiş olduğumuz zincirle beraber 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane olarak burayı doldurmuş olduk. Bu bizim kenar pat trabzanlarımız. Bu şekilde burası aşağıya doğru ilerleyecek. Şimdi 2 tane zincir çekiyorum. Tığımın üzerine telimi aldım. Hemen yandaki şu kutucuğun yanındaki trabzanın tepesine batıyorum. Buraya bir tane trabzan yapıyorum. Şu şekilde. Yandaki kutunun içerisine 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Hemen trabzanımın tepesine bir tane trabzan yapıyorum. Yandaki kutucuğun içerisine 2 tane trabzan yapıyorum. Hemen trabzanımın tepesine bir tane trabzan yapıyorum. Bu şekilde burayı da 7 tane olarak doldurmuş olduk. 2 tane zincirimi çektim. Hemen karşıdaki trabzanın tepesine bir trabzan yapıyorum. Arada bir tane kutucuk yapmış olduk. Yani 2 kutucuğu dolduruyoruz. Arada bir kutucuğu atlıyoruz. 2 kutucuğu dolduruyoruz. Arada bir kutucuğu atlıyoruz. Bu şekilde sıramızı ilerleteceğiz. Burada robamızı dilimlere ayırıyoruz. Artışlarımız da olacak ilerleyen sıralarımızda. Bu sıramızı bu şekilde ilerletelim. Bir tane kutucuk yapıyoruz. 2 tane kutucuğumuzu dolduruyoruz. Bu şekilde sıramı öreyim. Sıramı tamamladım. Kenarda 1, 2, 3 tane zincir çektim. Hemen yandaki trabzanın tepesine bir tane trabzan yapıyorum. Burada trabzanlarımın tepesine trabzan yaparak kenardaki patımı örüyorum. Sıra sonundaki şu 7 tane trabzanımın içerisine düğme yerimi açacağım. Burada 7 tane trabzanımı yaptım. Kenarda zincir çekmiştik. Bu zincirimiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane olarak burada trabzanlarımı yaptım. Şimdi dilimlerimizde artışlar yapacağız. 2 tane zincir çekiyorum. 1, 2 tane zincirimi çektim. Hemen karşıdaki trabzanın tepesine bir trabzan yapıyorum. Yine aynı noktaya, aynı trabzanın tepesine bir tane daha trabzan yapıyorum. Burada artışımızı yapmış olduk. Yandaki 6 tane trabzanımı yapıyorum.
trabzanlarımı yaptım. Bir tane artış yapmıştık burada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane trabzanımız oldu. 7 tane trabzanla başlamıştık. Bir tane arttırdık. 8 tane trabzanımız oldu. Yine burada da 8 tane. 8 tane olarak sıramızı ilerleteceğiz. Arada 2 tane zincir çekiyorum. Hemen karşıdaki trabzanın tepesine bir trabzan yapıyorum. Yine aynı noktaya bir trabzan yapıyorum. Kalan 6 tane trabzanımı da örüyorum. Bu şekilde sıramı tamamlayacağım. Sıra sonundaki kenar patta düğme yerimi açacağım. Boncuklarımı bu aşamada eklemedim. Çünkü sürekli aşağıya çekmek istemediğim için bu aşamada boncuklarımı eklemedim. Roba bitiminde bedene geçiş kısmında ipimi keseceğim. Boncuklarımı ekleyeceğim. Ama sizler isterseniz ipinizi kesmek istemezseniz bu aşamada boncuklarınızı da ekleyebilirsiniz. Eğer ki robanız kalın düşerse, böyle ipiniz kalınsa ipi veriniz, birazcık böyle ipinizi çekerek inceltebilirsiniz. Ama normal ise yani o şekilde isterseniz normal olarak da örebilirsiniz. Ama lif iplerin bazıları kalın oluyor. Böyle hafif çekerek de ipinizi inceltebilirsiniz. Ben de bu sıramı bu şekilde ilerleteyim. Sıramı artışlar yaparak tamamladım. Kenar ön banda geldim. Bu ön bantta artış yapmıyoruz. Burası 7 tane trabzan olarak sabit bir şekilde aşağıya doğru ilerleyecek. Burada 2 tane zincir çektim. Hemen tığımın üzerine tel alıyorum. Karşıdaki trabzanın tepesine bir tane trabzan yapıyorum. Yandaki trabzanın tepesine bir tane trabzan yapıyorum. Yine yandaki trabzanın tepesine bir tane trabzan yapıyorum. 3 tane trabzan yapmış oldum. Arada bir tane zincir çektim. Tığımın üzerine telimi aldım. Alttaki bir trabzanı atlıyorum. Hemen yanındaki trabzanın tepesine bir tane trabzan yapıyorum. Burada düğme yerimizi açmış olduk. Yanda yine 2 tane trabzanımı yapıyorum. Kenarda 1, 2, 3 tane zincir çektim. Örneğimi çevirdim. Yine burada trabzanlarımı yapıyorum. Hemen şurada düğme yeri açmış olduğumuz yerde zincir çekmiştik. O zincirin içerisine bir tane trabzan yapıyorum. Kalan 3 tane trabzanımı yapıyorum. Yine buraya 7 tane trabzan yapmış olduk. İlk düğme yerimizi açtık. 5 tane trabzan sırası örüp 6. trabzan sırasında ikinci düğme yerimizi açacağız. Yani birinci trabzan sıramızı örüyoruz. 4 tane daha trabzan sırası ördükten sonra 6. trabzan sırasında ikinci düğme yerimizi açacağız. Sonrasında tekrardan 5 trabzan sırası, 6. da 3. düğme yerimizi açacağız. Ben 3 tane düğme yeri açmayı düşünüyorum. Eğer sizler yeleğin bitimine kadar düğme yeri açmak isterseniz bu şekilde düğme yerlerinizi ilerletebilirsiniz. Ben 3 tane düğme yeri açacağım. Birinciyi açtık. İkinci düğme yerimi 5 tane trabzan sırası örüp 6. trabzan sırasında açacağım. Şimdi ikinci artış sıramızdayız. Arada yine 2 tane zincirimi çektim. Tığımın üzerine telimi aldım. İlk trabzanın tepesine bir tane trabzan yapıyorum. Yine aynı trabzanın içerisine ikinci trabzanımı yaptım. Burada yine artışımızı yapmış olduk. 7 tane trabzanla başlamıştık. 8 olarak arttırdık. Bu sırada 9 tane trabzanımız oluyor. Bu şekilde buradaki sıramı da öreceğim. Dilimimizdeki artışımızı yaptık. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane trabzanımız oldu. Arada 2 tane zincir çekiyorum. Yine ilk trabzanın tepesine 2 tane trabzan yaparak artışımı yapıyorum.
Bu şekilde artışlarımızı yapacağız. Bu sırayı bu şekilde ilerleteceğiz. Örneğimizi çevirdiğimizde diğer yüzde yine buradaki ilk trabzanın tepesine 2 tane trabzan yaparak artışlar yapacağız. Sıralarımızı bu şekilde ilerleteceğiz. 13-14 trabzan sırası olana kadar robamı büyüterek öreceğim. Yani 1, 2, 3 tane trabzan sırası ördük. Bu trabzan sıralarımız aşağıya doğru 13-14 sıra olana kadar robamı büyüterek öreceğim. Ne kadar ördüğümü sizlerle paylaşacağım. Ben de sıralarımı örerek robamı büyüteyim. Robamda artışlar yaparak robamı büyüttüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 tane trabzan sırası ördüm. En sonki trabzan sıramda, yani şu bir dilimde en sonki trabzan sıramızda 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 tane trabzanım oldu. Yani her bir dilimde en son sıramda 20 tane trabzanım var. Şöyle sizlere ölçüsünü de vereyim. Şu şekilde robamın şöyle uzunluğu 12 santim uzunluğunda. Eğer ki sizler 2-3 yaşa yapacaksanız 10 santim uzunluğunda robanızı yapabilirsiniz. Yani 2 trabzan sırası ya da 1 trabzan sırası eksiltebilirsiniz. Bu robamız 3-4 yaş robası. 5-6 yaş roba yapmak isterseniz şu şekilde 15 santim olarak robanızı örebilirsiniz. 5-6 yaş için 17 santim olarak robanızı büyütebilirsiniz. 1 yaş için sayfamda inci boncuklu bebek yeleğini anlatımını yapmıştım. Onu açıklamalar bölümüne ekleyeceğim. Oradan bakarak 1 yaş için bebek yeleği örebilirsiniz. Orada bir dilim eksik şekilde anlatmıştım. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane dilimimiz var robada. 1 yaşta 11 tane dilimimiz var. Yani bir dilim eksik şekilde 1 yaş çalışması yaptım. Onu da dediğim gibi açıklamalar bölümüne ekleyeceğim. Oradan bakarak yapabilirsiniz. Şimdi robada kol çalışması yapacağız. Örümcek modelimize başlayacağız. Modeli sizlere 2 bölüm halinde anlatacağım. Birinci bölümde roba yapımını, ikinci bölümde beden kısmını anlatacağım. Şurada örümcek kurulumunu yapıp kollarımızı da ayıralım. Bu videoyu sonrasında sonlandıracağım. Şimdi robamı tamamladıktan sonra şurada 1, 2, 3 tane düğme yerimi açtım ben. Burada örümcek modelimize başlıyoruz. Bu sırayı gittikten sonra boncuklarımı ekleyeceğim. Başta boncuklarımı eklemedim çünkü sürekli ipi çekerek inceltmek istemedim ve çok zor şekilde örülüyor. O yüzden boncuklarımı bu sıradan sonra ekleyeceğim. Şöyle kenardaki 7 tane trabzanımı yaptım. Bir tane örümcek yapıyorum. Bir tane örümcek yaptım. Hemen tığımın üzerine tel alıyorum. Karşıdaki ilk trabzanın tepesine 3 tane trabzan yapıyorum. Ve aynı trabzanın içerisine 3 tane trabzan yapıyorum. Modelimizi kurmaya başlıyoruz burada. Aynı noktaya 3 tane trabzanımı yaptım. Sonrasında bir tane örümcek yapıyorum. 1, 2 tane trabzan atlıyorum. 3. trabzanın tepesine bir tane sık iğne ile beraber örümceğimi sabitliyorum. Sonrasında tekrardan bir tane örümcek yapıyorum. 1, 2 tane trabzan atlıyorum. 3. trabzanın tepesine 3 tane trabzan yapıyorum. Aynı noktaya 3 tane trabzan yaptım. Tekrardan bir tane örümcek yapıyorum.
1 2 trabzan atlıyorum. 3. trabzanın tepesine bir tane sık iğne ile beraber örümceğimi sabitledim. Tekrardan bir tane örümcek yapıyorum. Bir iki tane trabzan atlıyorum. 3. trabzanın tepesine 3 tane trabzan yapıyorum. Aynı noktaya 3 tane trabzanımı yapıyorum. Yine bir örümcek yapıyorum. Bir sık iğne ile beraber 1 2 3. trabzana tepesine sabitliyorum. Tekrardan bir örümcek yapıyorum. 1 2 3. trabzanın tepesine 3 tane trabzan yapıyorum. Sonrasında bir tane örümcek yapıyorum. Hemen karşıdaki ilk trabzanın tepesine bir sık iğne ile beraber örümceğimi sabitliyorum. Bu aradaki kutucu atlıyoruz. İlk trabzanın tepesine bir örümcekle beraber geçmiş olduk. Yine bir tane örümcek yapıyorum. Bir iki tane trabzan atlıyorum. Üçüncünün tepesine 3 tane trabzan yapıyorum. Sıramızı bu şekilde sıra sonuna kadar ilerletelim. Sıramı model kurarak son dilime kadar geldim. Şöyle son dilimde burada ipimi kestim. Boncuklarımı ekledim. Şu arada eklediğim ipimi şu arada saklayabilmek için burada ipimi kesip boncuklarımı ekledim. Şu şekilde inci boncuk kullandım. Ben sizler de istediğiniz boncuğu kullanabilirsiniz. 520 adet boncuk kullandım. Yaklaşık 15 gram ağırlığında. 2,5 dizim boncuk kullandım. Şöyle modelimi kurarak son dilime kadar geldim. Başlangıçta nasıl başlamışsak sonu da öyle bitireceğiz. Yani şurada 7 tane trabzanımızı yaptık kenarda. Sonrasında bir tane örümcek yaptık. Sonrasında 3 tane trabzan yaptık. Burayı da aynı şekilde bitireceğiz. Ama sayılarımız denk düşmedi. O yüzden ben şu başlangıçta şu arada 2 tane trabzan atlayacak yerde bir tane atladım. Yani burayı sıkıştırdım. Sonrasında o bir trabzandan sonraki ikinci trabzana 3 tane trabzanımı yaptım. Arada yine bir tane trabzan atlayıp örümceğimi yaptım. Bir tane trabzan atlayıp 3 tane trabzanımı yaptım. Yani 3 yerde birer tane trabzan ara ile modeli uygulamış oldum. Çünkü şu kenar kısmının diğer kısmına denk düşebilmesi için 3 yerde birer tane trabzan ara ile modeli uyguladım. Burada örümceğimi yaptım. Burada ipimi kesip boncuklarımı dizdim. Şimdi buraya trabzanımı yapıyorum. Bir tane yaptım. İkinci trabzanımı yaptım. Üçüncü trabzanımı da yaptım. Bir tane örümcek çekiyorum. Bir iki tane trabzan atladım. Üçüncüye batıyorum. Tekrardan bir örümcek yapıyorum. Bir iki üçüncüye 3 tane trabzan yapıyorum. Bir tane örümcek yapıyorum. Karşıdaki trabzanın tepesine trabzan yaparak geçmiş oluyorum. Yani başlangıçta bir örümcekle beraber karşı tarafa geçip 3 tane trabzan yapmıştık. Yine diğer tarafta da bir tane örümcekle beraber karşı tarafa geçip 3 tane trabzanımızı yaptık. Aynı şekilde modelimizi bu kısımda da uygulamış olduk. 7 tane trabzanımı yapıyorum.
kenarda 3 tane zincir çektim. Burada şöyle başta 1, 2, 3, 4 tane trabzan düştü. Bir dilime 4 tane trabzan düştü. Sonraki dilime 3 trabzan, sonraki dilime 4 trabzan, sonraki dilime 3 trabzan, sonraki dilime 4 trabzan, sonrakine 3, 4, 3, 4, 3, 4 ve sondakine 4. Yani sondaki 2 dilim denk düşebilmesi için burada 2 dilime 4 tane trabzanımız düşmüş oldu. Şöyle modelimi çeviriyorum. Şimdi boncuk sıramızı yapacağız. Kenarda 3 tane zincirimi çektim. Sonrasında yandaki trabzanların üzerine trabzan yaparak ön patımı örüyorum. Bir tane örümcek yapıyorum. Ön patımı ördükten sonra bir tane örümcek yapıyorum. Şöyle burada biraz zorlanacağız. Çünkü sürekli boncukları aşağıya itmemiz gerekiyor. Örümceğimi yaptım. 3 tane trabzanımız var karşı tarafta. Bunun ilkine örümceğimi bir sık iğne ile beraber sabitliyorum. Sonrasında boncuğumu alıyorum. İkinci trabzanımın tepesine boncuğumu bir sık iğne ile beraber sabitliyorum. Şu şekilde ön yüzümüz olduğu için şöyle ön kısma boncuğumu düşürdüm. Sonrasındaki trabzanın tepesine bir tane sık iğne yapıyorum. Bu şekilde ilk boncuğumuzu örmüş olduk. Sonrasında bir örümcek yapıyorum. Sonrasında bir örümcek daha yapıyorum. Yani 2 örümcek üst üste yapıyorum. Bu örümceğimiz bir sonraki modelimizi bu orta kısma kuracağız. 2 tane örümceğimi üst üste yaptım. Tığımın üzerine tel almıyorum, pardon. Bir sonraki sık iğnenin 3 tane trabzanımızın ilkinin tepesine bir sık iğne ile beraber örümceğimi sabitledim. Bir tane boncuk alıyorum. İkinci trabzanın tepesine boncuğumu bir sık iğne ile beraber sabitliyorum. Sonraki trabzanın tepesine bir tane sık iğne yapıyorum. Bu şekilde ikinci sıramızı da ilerletiyoruz. Yine 2 tane örümcek üst üste yapıyorum. Sonraki üçlü trabzanın ilk trabzanın tepesine bir sık iğne ile beraber örümceğimi sabitledim. Bir tane boncuk alıyorum. İkinci trabzanın tepesine boncuğumu sık iğne ile beraber sabitliyorum. Sonraki trabzanın tepesine bir tane sık iğne yapıyorum. Sonrasında yine 2 tane örümcek üst üste yapıyorum. Biraz boncuğumu itmem gerekiyor. İki tane örümcek üst üste yapıyorum. 1 2 tane örümcek üst üste yaptım. Trabzanımın ilkine bir sık iğne ile beraber örümceğimi sabitledim. Boncuğumu aldım. İkinci trabzanın tepesine boncuğumu sabitliyorum. Sonraki trabzanın tepesine bir tane sık iğne yapıyorum. Bu sıramızı bu şekilde ilerleteceğiz. 2 tane örümcek üst üste yapıyoruz. Trabzanın birincisine örümceğimizi bir sık iğne ile beraber sabitliyoruz. Sonrasında ikinci trabzana bir boncukla beraber bir sık iğne yapıyoruz. Sonraki trabzanın, üçüncü trabzanın tepesine de yine bir sık iğne yaparak sıramızı ilerletiyoruz. Ben de sıramı bu şekilde ilerleteyim. Şöyle ön yüzdeki görünümü bu şekilde.
şu örümceklerimizin şu kısımlarına bir sonraki model kurulumunu yapacağız. Sıramızı bu şekilde tamamlayalım. Boncuklu sıramı tamamladım. Robamı bölümlere ayırdım. Şöyle ayraçla beraber yerlerini belirledim. Ön bölüm, kol ve arka bölüm olarak robamı bölümlere ayırdım. Videomu burada sonlandıracağım. Bir sonraki videomda koldaki kirpik modelinin yapılışını ve bedendeki örümcek deseni modelinin yapılışını sizlere anlatacağım. Yapan arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın, hoşça kalın.